Merhaba kıymetli dostlar. Ömer Cantalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün makale okumaları serimizde hepimizin içinde yaşadığı, varlığını her gün hissettiği ama belki de kökenlerini hiç düşünmediği bir kavramın en derinlerine ineceğiz. Devlet. Bir milleti millet yapan, onu binlerce yıl ayakta tutan o devlet aklı, o devlet geleneği dediğimiz şey ne? Bu geleneğin kaynak kodu nerede yazılı? Anayasalarda mı, tarih kitaplarında mı yoksa saray arşivlerinde mi? Peki ya size bu kaynak kodunun, bu işletim sisteminin kağıt ve mürekkepten çok daha eski olduğunu söylesem? Ya bu kod yazılı tarihten binlerce yıl önce atalarımızın evreni ve varoluşu anlattığı en kadim mitlerde, en büyük destanlarda saklıysa ve bu kodun şifreleri olan kurt, ok ve yay gibi semboller sadece bize ait değil, tüm dünyayı saran kadim bir dilin parçasıysa? İşte bugün o mitolojik kaynak kodunu deşifre etmek için bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuktaki ana kılavuzumuz Profesör Doktor Mustafa Gökçe'nin kaleme aldığı son derece aydınlatıcı olan Türk devlet geleneğinin mitolojik kökenleri başlıklı makalesi olacak. Ancak bu yolculukta Gökçe'nin işaret ettiği patikaları daha da derinleştirmek için Büyük Usta Bahattin Ögel gibi duayenlerin eserlerine de başvuracak. Türk devletini devlet yapan o 4 temel mitolojik şifreyi çözeceğiz. Ki bunlar kut, liyakat, cihan-şumüllük ve meşveret. Hazırsanız bir devletin ruhunun doğduğu o kurucu anlara gidelim. Her şeyin başlangıcında ne vardı? Türk mitolojisine göre her şeyin başlangıcında kaos, yani sonsuz bir su, dipsiz bir okyanus vardı. Bu kaosu kozmoza, yani kargaşayı bir düzene çevirme eylemidir. İşte bu eylemin ilk örneğini Altay yaratılış destanında görüyoruz. Verbitski'nin derlediği efsaneye göre başlangıçtaki bu sonsuz sularda bir düzen yoktur. Göklerde uçan tanrı Ülgen, önce ilahi bir sesin yönlendirmesiyle kendisine konacak bir yer bulur. Sonra da suyun içinden seslenen Ak Ana'nın tavsiyesiyle yer ve gök alemini yaratmaya başlar. Ama yaratmak yetmez. Yaratılan bu düzenin korunması ve yönetilmesi gerekir. İşte devlet fikri tam bu noktada doğar. Ülgem, yarattığı dünyadaki düzeni sağlamak için yardımcılar yaratır. Bunlardan Mandışire, dünyayı seller basmasın diye dünyanın üzerine konduğu 3 dev balığı kontrol etmekle ve insanları korumakla görevlendirilir. İnsanların idaresinden ise Maytere adındaki bir başka varlık sorumludur. Destana göre insanoğlu üzerine Han olarak atanan ilk varlık bu Meytere'dir. Bu makalenin de belirttiği gibi birçok kadim kültürde görülen Tanrı Krallığı fikrinin Türk mitolojisindeki ilk yansımasıdır. Yani yeryüzündeki ilk hükümdar doğrudan doğruya tanrısal bir varlıktır. Ancak Türk mitolojisini diğerlerinden ayıran o eşsiz kavram kendini tam bu noktada gösterir. Kut. Kut sadece şans, talih veya bereket demek değildir. Tanrı tarafından verilen somut bir yönetme gücü, ilahi bir meşruiyet ve karizma enerjisidir. Kuta sahip olmayan hiç kimse Han, Hakan veya Kaan olamaz. Radloff'un derlediği yaratılış destanında bu kavram o kadar güçlüdür ki şeytani varlık Erlik bile bu güçten payını alır. Başlangıçta yeraltı dünyasına sürülen Erlik bir süre sonra affedilir ve Tanrı'nın ona verdiği kut ile kendi göklerini ve tebaasını yaratır. O kadar güçlenir ki Tanrı'nın yardımcısı Mandışire onunla savaştığında yenilir. Neden? Çünkü Erlik Tanrı'dan kut almıştır. Mandışire şeytanı ancak zamanı gelip Tanrı kendisine de kut verdikten sonra yenerek gökyüzünden atabilir. Kıymetli dostlar, işte bu inanılmaz bir detay. Bu mit bize şunu söylüyor. Gücün kaynağı iyilik ya da kötülük değil, bizatihi Tanrı'nın kendisidir. Tanrı kutu kime verirse güç ve iktidar ona geçer. Yani o kişinin kötü olması da kut verilmesine engel değil. Ancak bunun üzerinden sebebini anlamak için biraz düşünmek gerekiyor. Acaba Tanrı o halkı cezalandırmak ya da kendine getirmek için bir ibret olması için mi kötü kişiye de kut verebilmektedir? Bu binlerce yıllık Türk devlet felsefesinin temeli. Başarılar ve zaferler sadece orduların gücüyle değil, Kaan'ın kut sahibi olmasıyla açıklanır. Yenilgiler ve felaketler ise Kaan'ın yanlış işler yapıp Tanrı'nın ona verdiği kutu kaybetmesiyle izah edilir. Kut bir hediye değil, liyakate ve adalete bağlı her an geri alınabilecek ilahi bir emanettir. Bu yüzden Türk tarihinde bir isyan veya taht kavgası çıktığında isyan eden kişi genellikle Hakan kutunu kaybetti, Tanrı kutu bana verdi diyerek kendini meşrulaştırmaya çalışır. Bu siyasi gücün kaynağını her zaman dünyevi değil, ilahi bir temele dayandırma çabasının en net göstergesi. Altay mitolojisindeki bu ilahi devlet modelinden sonra sıra kutun göklerden yeryüzüne inmesine, tanrısal varlıklardan insan kahramanlara geçmesine gelir. Bu geçişin en muhteşem örneği şüphesiz Oğuz Kağan destanıdır. Oğuz Kağan sıradan bir insan değildir. O kutun insan bedenine tecessüm etmiş halidir ve bu
doğumdan itibaren bize şifrelerle anlatılır. Makalenin de vurguladığı gibi bu şifreler onun doğumundaki olağanüstülüklerdir. Mesela annesi Ay Kağan'ın gözleri hamile kalmadan önce ilahi bir ışıkla dolar. Doğduğunda yüzü gök mavisi, ağzı ateş gibi kızıl, gözleri ve saçları ise kapkaradır. Bu renkler gök, ateş ve yer gibi evrenin temel unsurlarını simgeleyen kozmik bir portredir. Annesini sadece bir kez emer. Sonra hemen çiğ et, aş ve şarap ister. Bu onun doğaüstü bir güce ve olgunluğa sahip olduğunu işarettir. 40 gün sonra büyüyüp yürümeye başlar ve vücudu bozkırın en güçlü hayvanlarının bir bileşimi gibidir. Ayakları öküz ayağı, beli kurt beli, omuzları samur omuzu, göğsü ise ayı göğsü gibidir. Fakat Türk devlet geleneğinde ilahi işaretlerle doğmak tek başına yeterli değildir. Kut sahibi olduğunu iddia eden kişi bu kutsallığı liyakatle yani bir başarıyla, bir kahramanlıkla halkına ispat etmek zorundadır. Oğuz Kağan'ın ilk büyük sınavı ve liyakatinin ispatı halkına musallat olan mitolojik bir canavarı öldürmesidir. Bu canavar kaosu, düzensizliği ve tehlikeyi temsil eder. Oğuz onu tek başına avlayıp öldürerek halkı için kaosu düzene, tehlikeyi güvenliğe çevirir. Bu onun ilk devlet kurma eylemidir. Bu başarısıyla Orhun yazıtlarının deyimiyle külük yani namlı, şöhretli bir kahraman olur ve halkının gözünde liderliği hak eder. Bu liyakat ispatı farklı Türk türeyiş efsanelerinde farklı şekillerde karşımıza çıkar. Mustafa Gökçe'nin de belirttiği gibi Göktürklerin atalarından biri halkını soğuktan kurtarmak için ateşi bularak lider seçilir. Yani bir teknolojik ve medeni başarı gösterir. Torunlarından Aşına ise kardeşleri arasında yapılan bir yarışmada bir ağaca en yükseğe zıplayarak Kağan olur. Bu da fiziksel yeteneğin bir ispatı. Uygurların efsanevi ilk hakanı Bögütigin ise ne canavar öldürür ne de yarışma kazanır. O kardeşleri arasında bilgeliği, sabrı, ileri görüşlülüğü ve bütün milletin dillerini bilmesiyle öne çıkar ve bu yüzden Kağan seçilir. Bu Türk devlet aklının ne kadar esnek olduğunu gösteriyor. Yani liderlik için bazen kaba kuvvet, bazen teknolojik yenilik, bazen de diplomatik bilgelik gerekir. Önemli olan o anki toplumun ihtiyacını karşılayacak liyakati gösterebilmektir. Liyakatini ispatlayan Oğuz Kağan artık devleti kurmaya hazırdır. Büyük bir toy yani bir şölen ve meclis toplar ve halkına şöyle seslenir. Ey benim beylerimle ilimin ey budunu! Sizlerin başınıza ben oldum artık Kağan. Ancak Oğuz Kağan'ın vizyonu sadece kendi boyunun lideri olmakla sınırlı değildir. Onun hedefi tüm dünyadır. İşte Türk devlet geleneğinin de en karakteristik özelliği olan cihan şumul yani dünya hakimiyeti öyküsü destanda şu meşhur dizelerle ilan edilir. Daha çok seferlere gideceğim ben. Güneş bayrağımız olsun, gökte çadır. İlimizin çadırı yukarıdaki gök olsun. Dünya devletim olsun, halkımız da çok olsun. Bu sadece bir fetih arzusu değil, ilahi bir görevdir. Tanrı, Kağan'a sadece kendi milletini değil, yeryüzündeki bütün insanoğlunu yönetme ve düzene sokma görevini vermiştir. Mustafa Gökçe bu mitolojik hedefin tarihi gerçeklerle nasıl örtüştüğünü harika bir şekilde gösteriyor. 7. yüzyıla ait Orhun yazıtlarında destandaki bu ifadenin neredeyse aynısını görürüz. Bilge Kağan şöyle der: yukarıda mavi gök, aşağıda yağız yer yaratıldıktan sonra ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlu üzerine ataların Bumin Kağan, İstemi Kağan tahta oturmuş. Dikkat edin, Türk milleti üzerine demiyor, insanoğlu üzerine diyor. Bu Kağan'ın kendini sadece Türklerin değil, tüm insanlığın hükümdarı olarak gördüğünün kanıtı. Bu cihan şumul görev sırasında Kağan yalnız değildir. Tanrı ona olan desteğini bir rehber göndererek gösterir. Oğuz Kağan sefere çıkacağı zaman çadırına tan ağrırken gökten bir ışık iner ve o ışıktan gök tüylü, gök yeleli büyük bir erkek kurt çıkar. Bu kurt Oğuz'a ordunla yürü, sana yol göstereceğim der ve seferler boyunca ordunun önünden giderek ona rehberlik eder. İşte bu Türk devlet geleneğinin eşsizliğini ortaya koyan bir başka nokta. Gökçe'nin de belirttiği gibi Çin veya İran gibi yerleşik kültürlerin mitlerinde kahramanlar belirli bir coğrafyayı, sesleri durdurmak, dağları yarmak gibi şekillendirerek devleti kurarlar. Sınırları bellidir. Oysa Türk hakimiyet anlayışında sınır yoktur. Potansiyel sınır dünyanın kendisidir. Hatta bazı anlatılarda dünya bile sınır değil, göklerdeki her yerdir. Devlet toprağa değil, töreye ve kut sahibi Kağan'a bağlıdır. Ve bu evrensel görevde gök tanrı en kutsal elçisi olan Gökbörü'yü Kağan'ın yanına bir kılavuz olarak vererek onun eylemlerini onayladığını gösterir. Bu yapılan fetihlerin ilahi bir misyon olduğunu sembolize eder. Peki
Kimdir bu Gökbörü? Bu noktada Büyük Usta Bahattin Ögel'in Türk mitolojisi eserindeki o meşhur Kurt ve Türkler bölümünü tekrar dönerek bu sembolü daha derinlemesine incelememiz gerekiyor. Ögel bize kurdun iki farklı yüzü olduğunu söylemişti. Önceki videolardan da hatırlayacaksınızdır. Devletin kurucusu ana kurt ve halkın rehberi erkek kurt. Oğuz Kağan'a rehberlik eden erkek kurttur. Ama Göktürkleri bir bataklıkta yok olmaktan kurtarıp onlara analık yapan ise dişi bir kurttur. Dahası Ögel bize kelimelerin sırrını da açıklar. Atalarımızın çoğu bu hayvana kurt değil, börü derdi. Kurt kelimesi aslında böcek solucan demekti. Ve muhtemelen börü kelimesi o kadar kutsal ve güçlüydü ki adını anmaktan çekinildiği için bir tabu olarak yerine kurt kelimesi kullanılmaya başladı. Nitekim Kutaltku Bilik'te Hakan'ın kendisi Gökbörü olarak anılır. Ve Dede Korkut kitabında Kazan Han bir kurda rastladığında ona düşman gibi değil bir bilge gibi seslenir ve konuşmasının başında şu meşhur cümleyi kurar. Kurt yüzü mübarektir. Yani kurt yüzü kutsaldır. Bu Türk'ün bu rehbere, bu sembole bakışının binlerce yıllık özetidir. Peki Cihan Hakimi Kaan sınırsız güce sahip bir tiran mıydı? Mustafa Gökçe'nin makalesi bu sorunun cevabının kesin bir hayır olduğunu mitler üzerinden kanıtlıyor. Türk devlet geleneğinin dördüncü ve son şifresi Kaan'ın gücünün töre ve meşveret yani danışma ile sınırlandırılmasıdır. Kaan ne kadar kutlu olursa olsun tek başına karar vermez. Oğuz Kağan destanında onun yanında her zaman tecrübeli bir bilge, bir ak sakal olan Ulu Türk vardır. En önemli kararlar sadece beyleri değil, bütün halkın katıldığı toy ve kurultaylarda alınır. Bu, devletin temelinde istişarenin ve ortak aklın yattığının mitolojik kanıtı. Aslında bugün bile tam olarak uygulanamayan katılımcı bir demokrasinin ilk örneklerindendir bu toy ve kurultaylar. Ve bu devletin yapısı ilahi bir anayasa ile belirlenir. Oğuz Kağan fetihlerini tamamladıktan sonra danışmanı Ulu Türk bir gece rüyasında göksel bir mesaj görür. Rüyasında doğudan batıya uzanan altından bir yay ve kuzeye doğru giden 3 gümüş ok vardır. Oğuz Kağan bu rüya üzerine oğullarını ava gönderir. Gökten inen ışık eşiğinden olan büyük oğulları Gün, Ay ve Yıldız Han altın yayı bulur. Diğer eşinden olan küçük oğulları Gök, Dağ ve Deniz Han ise gümüş okları bulur. Son büyük kurultayda Oğuz Kağan devleti oğulları arasında paylaştırırken bu sembolleri kullanır. Altın yayı 3'e bölerek büyük oğullarına verir ve onlara boz oklar adını takar. Okları da küçük oğullarına vererek onlara 3 oklar adını verir. Ve bu sadece bir mal paylaşımı değildir. Bu bir devlet teşkilat şemasıdır. Türk kültüründe yay hakimiyetin ve egemenliğin sembolüdür. Ok ise yaya yani hakime tabi olan elçinin, askerin, valinin sembolüdür. Oğuz Kağan bu taksimatla şunu demektedir. Egemenlik ve hükümdarlık daha büyük ve göksel soydan gelen boz oklarda olacaktır. 3 oklar ise onlara bağlı olarak devleti idare edecek, onların emirlerini yerine getirecektir. Bu tarihteki Türk devletlerinin çoğunda gördüğümüz ikili teşkilatın yani Doğu Batı gibi olan teşkilatların mitolojik kökenidir. Devletin anayasası bizzat Gök Tanrı tarafından bir rüya yoluyla bildirilmiştir. Ve bu görev dağılımından sonra Oğuz Kağan o meşhur sözünü söyler. Ey oğullarım, çok yaşadım, çok savaşlar gördüm. Artık yurdum sizindir. Gök Tanrı'ya olan borcumu ödedim. Yani devlet kurmak, dünyayı yönetmek, adaleti tesis etmek. Bunların hepsi Tanrı'ya ödenmesi gereken bir borç, yerine getirilmesi gereken kutsal bir görevdir. Ve dikkat edin, devlet kurmanın, dünyayı yönetmenin ve adaleti tesis etmenin Tanrı'ya olan bir görev olduğu özellikle belirtilmiştir ki yerine gelecek olanlar da bunun Tanrı'ya bir borç olduğunun bilincinde olsun. Evet, Doçent Doktor Mustafa Gökçe'nin bu ufuk açıcı makalesiyle çıktığımız yolculuğun sonuna geldik. Gördük ki Türklerin o köklü devlet geleneği ne sadece kılıçla ne de sadece fetihle yazılmıştır. Temelleri binlerce yıl önce evrenin ve insanlığın yaratılışını anlatan en kadim mitlerde atılmıştır. Bu mitler bize ideal Türk devletinin ve Kağan'ın 4 temel direğini gösterdi. Birincisi kut yani Tanrı tarafından verilen ancak adalet ve liyakatle korunabilen ilahi meşruiyet. İkincisi liyakat yani doğuştan gelen kutsallığı halkı için yaptığı kahramanlıklarla, bilgeliğiyle ispatlama zorunluluğu. Sadece kut almanıza yetmiyor. Bunu milletinize ispatla mükellefsiniz. Üçüncüsü cihan şümüllük. Sadece kendi milletine değil, yeryüzündeki bütün insanlığa karşı sorumlu olma ve Tanrı'nın adaletini tüm dünyaya yayma ülküsü. Ve son olarak dördüncüsü meşveret. Kağan'ın sınırsız bir tiran değil, bilge danışmanlara ve halk meclislerine danışan, töreye bağlı bir lider olması. Bu 4 ilke Altayların yaratılış efsanesinden doğmuş, Oğuz Kağan'la ete kemiğe bürünmüş, Göktürk yazıtlarıyla tarihe kazınmış ve
Hunlardan Osmanlı'ya kadar kurulan tüm Türk devletlerinde farklı isimler ve şekiller altında da olsa yaşamaya devam etmiştir. Dönem dönem aşındırılmış, yozlaştırılmış olsa da devam etmiştir. İşte devletin kaynak kodu budur. Sadece bir yönetim biçimi değil, kökleri gökyüzünde, dalları ise yeryüzünü kaplamayı hedefleyen kozmik bir ağaç olan bir devlet felsefesi. Evet, makale okumalarının bu bölümünde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca konuyla ilgili sizlerin bilgi ve yorumlarını da bekliyorum. Bir sonraki bölümde yepyeni bir makale ve yepyeni bir gizemle tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.